Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle biliyorum bu ikinci özrüm oluyor ama size durumla ilgili son bilgiyi de vereyim. Pazar günü sınavım vardı ve ona girip çıktım. O yüzden de pazar günkü video ve o haftanın çarşamba günü videosu gelemedi maalesef. Çünkü tamamen sınava odaklanmak istedim. O son bir haftamı da ona odaklı bir şekilde geçirmek istedim. Hatta sadece hani sosyal hayatımda da böyle ona dikkat ediyordum. O yüzden tekrar özür diliyorum. Böyle bir sürecin içindeyken video gerçekten çekemedim. Ama şimdi bunu telafi edebileceğimi düşündüğüm bir filmle karşınızdayım. Öncelikle zaten 2 tane film seçeneği sunmuştum Instagram üzerinden. Instagram adresim YouTube kanalımın ana sayfasında da görebilirsiniz. Ya da aşağı yorumlara ben sabitleyeceğim onu. Oradan takip ederseniz hem oyuncuların fotoğraflarını da görebileceğiniz böyle tatlı postlar atıyorum. Reels'ları da oradan izleyebilirsiniz. Orada videolarını da paylaşıyorum bu arada. Shorts'ların Reels halleri var yani. Şimdi ufak ufak tabii ki filmimize geçmek istiyorum. Filmimizin adı Three Sisters. Öncelikle bunu söylemem gerek ki bu film bir dram filmi. Yani dram sevmeyen ya da hayatında böyle çok duygusal bir dönemden geçip böyle şeyler izlemek bana iyi gelmiyor diye düşünen varsa yani izlemeyi biraz ertelesin. Çünkü gerçekten sizi içine çekecek bir film, drama anlamında. Şimdi bu film 2021 yapımı bir film ve oldukça dokunaklı bir film aslında. Çoğu şeyimi böyle sahne yorumlarımı tabii ki yorum kısmında adı üstünde orada bahsetmek istiyorum ama tabii konusuna hemen geçeyim ve oyuncularına geçeyim filmimizin. Kim Sun Young, Moon Sori ve Jang Yoon-ju adlı 3 tane kadın oyuncumuz başrollerini paylaşmakta filmimizin ve film boyunca üçünün de çok ayrı karakterleri canlandırdıklarını söylemek isterim. Zaten tek tek de şimdi konusunu anlatırken değineceğim. Önce bu üç kız kardeşin en büyükleri yani ablalarıyla başlayacağım. Abla rolümüzde Kim Sun Young adlı oyuncumuz canlandırıyor. Ve aslında rolü belki de böyle üçü arasında en etkileyici olanlardan biriydi bu karakter. Yani şimdi karakterin özüne değineceğim ama önce ismini söyleyeyim tabii size. Hisok aslında nasıl bir kadın filmimizde? Eşi tarafından saygı görülmeyen ve küçük görülen bir kadını aslında görüyoruz. Yani o kadar üzülmüştüm ki ben ona. Eşi o kadar çok üzerine gidiyor ki. Yani çok da böyle detay vermek istemiyorum ama bir nevi çok hor görüyor onu. Ve bir kızları da var fakat kızları da annesine pek saygı duymuyor. Ve toplumun kalıplarının dışında bir aile görüyoruz. Çünkü kızının yaşantısı da oldukça garip. Ve abla karakterimiz aslında bu şekilde. Daha sonra ortanca kardeşe geçelim. Moon Sori Myung adlı karakteri canlandırıyor filmimizde. Ve dediğim gibi ortanca kardeş. Kendini tamamen dine adamış. Bir kilise korosunda ilahileri söyleyen ve bununla ilgili ders veren bir karakterimiz. Fakat dine kendini yer yer çok aşırı kaptırdığını göreceksiniz. Yani aslında dinle ilgili bir şey değil ama karakterimizin onu anlayış ve hayatını uygulamaya çalışma şekli, daha doğrusu çocuklarının hayatına bunu yansıtması çok dramatikti bence ve
eşiyle birlikte ideal bir aileymiş gibi gözüküyorlar. 2 de çocuğu var bu arada. Fakat tahmin edeceğiniz gibi durum pek de öyle değil. Bu karakterimiz hakkında da bu kadar bilgi vereyim. Ve gelelim minik kardeşe. Yani en minik ve ailenin böyle nasıl diyeyim size en haylaz karakteri o diyebiliriz. Bu karakterimizi de Jang Yunju adlı oyuncumuz oynuyor. Ve karakterimizin ismi ise Miyok. Miyok nasıl bir karakter? Alkol bağımlılığı olan, sabahtan akşama kadar içen ve akşamları da yazarlık yapmaya çalışan bir kadın. Ve o da evlenmiş fakat böyle zor, yani zorla evlendirilmemiş. Hatta şunu söyleyebilirim, çok büyük bir spoiler olmayacak sizin için. Bu 3 kız kardeş içinde kocası en tatlı ve pozitif olan insan o diyebiliriz. Gerçekten hiçbir ev işi yapmıyor. Bu arada eşi de, yani kocası da daha önce bir evlilik yapmış, boşanmış, bir oğlu var ve üçü bir arada yaşıyorlar. Evde hiçbir ev işi yapmıyor, yemek yapmıyor. Bütün gün dediğim gibi içiyor. Akşam da büyük zorluklar çıkarıyor kocasına aslında. Fakat kocası hiçbir şekilde bir şey demiyor ve hep alttan almaya çalışıyor eşini. Bunu görüyoruz filmde. Şimdi diyeceksiniz ki yani bu kız peki neden bu kadar ayrı ayrı karakterler ve bir takım sorunları var? Bu da geçmişleriyle alakalı. Üçünün de yaşadığı, bu arada bir de erkek kardeşleri var. Fakat erkek kardeşleri çok fazla görünmüyor filmde karakter olarak. Sadece çocukluklarına böyle ufak geri dönüşler oluyor filmde ve orada görüyorsunuz. Çok çok az. Bir de final sahnesine yakın bir süreçte şahit olacaksınız. Fakat o da çok nasıl diyeyim size, sakin ya da böyle bizim normal olarak tanımladığımız insan tipinde biri değil diyelim. Ve bu aile üyeleri babalarının doğum günü için anneleri tarafından doğum günü kutlamasına çağrılıyor. Ve aslında büyük bir kaos ortaya çıkıyor orada. Tabii ki bu filmin ilerleyişi içinde sadece bu doğum günü yok. Hatta doğum günü çok çok az bir kısmında gösteriliyor. Yani tamamen final kısmında hatta. Fakat şunu söyleyeyim, film boyunca ne göreceksiniz? Bu 3 karakterimizin derinlemesine hayatlarını göreceksiniz. Özellikle şimdiki bulundukları sürece şahit oluyorsunuz. Peki neden çoğu kısmı bununla ilgili? Bence benim fikrim tamamen bu tabii. Karakterlerle empati yapabilip onları çok daha iyi bir şekilde özümsememiz için bence bu şekilde işlenmiş film. Belki ben de bir ara şey diye düşündüm. Çok fazla uzadı. Yani bu kadar süreci diye düşündüm. Filmin çok gösterdiler gibi geldi ama hepsinin hikayesini öğrenmeden filmin ana şeyini de çok kavrayamazdık ve karakterlerle çok daha yakın oluyorsunuz aslında hayat hikayelerini dinledikçe. Filmin genel anlamda konusu bu şekilde. Ve dediğim gibi dram dolu bir film. Şimdi ufak ufak yorumlarıma geçiyorum. Ve tabii ki bu kısımda spoiler içermektedir. Bunu da söyleyeyim. Şimdi yorum için ben bu hikayeler hayatımızda da var olduğu için ve birçok insan çocukluk travmaları yaşadığı için onların hayat hikayelerini eleştirebilecek bir pozisyonda değilim. Bence hiçbirimiz de değiliz. O yüzden konusuyla ilgili çok yorum yapmayacağım. Ben sadece böyle filmle ilgili genel düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi bir ara film bana çok uzun geldi. Yani hani nasıl filmin finali bağlanacak diye düşünüyordum.
Fakat sonra fark ettim ki zaten asıl olay bu üç kardeşin, kız kardeşin hayat öykülerini dinlemek. Travmatik bir çocuklukları olduğu çok belli. Özellikle abla figürünü görüyorsunuz zaten, erkek kardeşiyle ne kadar büyük bir şiddete maruz kaldıklarını. O anlamda işte bu küçüklükte yaşadığımız deneyimlerin bizim karakterimize nasıl şekil verdiği de çok çok iyi bir şekilde aktarılmış bir filmde. Yani en büyük kişi olmasına rağmen, bunca zorluğu çekmesine rağmen küçüklükteki o yaşadıklarından dolayı sürekli özür dileyen, boyun eğen ve kendi için savaşmayan bir karakter aslında. Ve beni en çok etkileyen karakterlerden biri de oydu gerçekten. Ortanca kardeş için diyebileceğim tek şey, onun için de eminim çok zor. Çünkü birçok şeye karşı susmak zorunda kalmış. Ve burada önemli olan baba figürünün dönüşümü. Belki de bundan dolayı bu kadar saplantılı bir şekilde işte çocuklarına dua edin, dua edin. O sahnede belki en çok gerildiğim yer orasıydı. O kız için o kadar çok üzüldüm ki, yani çok korkutucu olsa gerek ve bu tip konular bu şekilde zorlamayla asla olmaz. Ve ona rağmen kızın bu annesi ağlarkenki sahnesinde annesine işte özür dilerim anneciğim benim yüzümden ağlama demesi de çok dokunaklıydı. Yani o kızda bile şöyle veya böyle ufak bir travma aslında bu olaylar. Ve bu travmaların birçok insanın hayatına birçok farklı etki yarattığını görüyorsunuz. Yani ablasından çok farklı bir yerde, konumda ve kendini başka bir şeye adamış, bir başarı elde etmiş. Yani bir evi var, bir ailesi var ve saygı da görülüyor aslında. Küçük kardeş için sorunlarından kaçma yöntemi olarak görüyorum ben alkolü. Tabii ki çok yanlış bir yöntem ama belki de babasını o şekilde gördüğü için aslında bir ebeveynin çocuklarına etkisini görüyorsunuz. Yani biri için çok bastırılmış bir karakter oluştururken biri için işte o da daha sonra kendini dine adıyor ve bir dönüşüm yaşıyor. Ki buna biraz sonra değinmek istiyorum. Biri babasının o kısmını almış, bir diğeri alkol içme kısmını almış, diğeri ise ailesine ya da babasına karşı hiçbir saygısı olmayan bir insana dönüşmüş. Ne kadar önemli aslında anne baba figürleri hayatımızda, bunu görmüş oluyorsunuz filmde. Baba figürü için ben insanların çok değişebileceğini düşünmüyorum. Yani çocuklarına bu şekilde eziyet eden, bu şekilde döven bir insan her ne kadar alkol kullanmayı bırakması ve şiddet eğilimi göstermiyor olması şu anda düzeldiği anlamına gelmiyor. Çünkü bildiğiniz üzere zaten alkol etkisinde yapılan şeyler diyoruz ya biz. Bilinçaltımızda yatan şeyler. Yani bu şiddet eğilimi zaten babada var ve bu yok olacak bir şey de değil bence. Sadece kontrol altına almaya çalışmış olabilir. Fakat hiçbir şeyin telafi etmediğini o doğum günü partisinde çok da net görüyoruz. Bir de yani annelerinin bu kadar vurdum duymaz davranması da benim biraz sinirime dokundu. Ama dediğim gibi burada eleştirim hiçbir karakter üzerine değil. Çünkü Türkiye'de de ve diğer dünyanın her yerinde de bu tip hikayeleri maalesef duyuyoruz. Aile içi şiddet ve sessiz kalma gibi olaylar. Maalesef gördüğümüz için asla yorumlarımı o karakterlere olduğunu düşünmeyin. Sadece ben genel düşüncelerimi söylüyorum. Yani finali de oldukça enteresandı. Yani hepsi bir patlama yaşadı ve bu üç kız kardeşi fotoğraf çekilirken görmek bana çok mutluluk verdi. Yani onların gerçekten mutlu olmasını istedim. Gerçekten bunu kalbimden diledim.
Böyle bir filmdi. Tabii ki bu dram filmi benim kanalımda ilk. Yani daha önce bir dram filmi size paylaşmamıştım. Genel anlamda film hakkında bu diyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olmayı unutmayın. Bu arada dediğim gibi tekrardan buraya kadar izlediyseniz videomu sizden özür diliyorum. Ama böyle ufak bir sınav dönemi yaşadım. Belki onu da sizle paylaşabilirim ileriki süreçte ama telafi etmeye çalışacağım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoma kadar hoşça kalın.